Günümüzde önemsizden önemliye kadar binlerce seçim yapmaktayız. Kimimiz maximizer, kimimiz satisficer'ız. Hangisi olduğumuzu bilmek karar verme sürecinde bize yardımcı olabilir. Ne zaman, ne kadar zaman ve çaba harcayacağımızı belirleyebiliriz. Yemekle ilgili olarak günde 200'den fazla karar veriyoruz. Ne yiyeceğimize, nerede yiyeceğimize, ne zaman yiyeceğimize, nasıl yiyeceğimize karar veriyoruz. Garsonun sabırlı bir şekilde daha fazla zamanımız var mı diye sorduğu menü bile bazen kararsızlığa neden olabiliyor. Araba, yatak ya da tatil yerleri gibi hayatımızın önemli alanlarında mümkün olan en fazla seçeneğe sahip olmak isteriz. Sadece bir kahve zinciri mağazasında bile seçebileceğimiz 80.000 çeşit içecek kombinasyonu olduğu söyleniyor. Her içeceğin ayrı bir kombinasyonu olmak üzere süt köpüğü, sıcaklık gibi tercihlerimiz de farklı olabiliyor. Çok fazla seçenek olmasına rağmen pazarlamacılar hepsini sergilemekten hoşlanıyorlar. Oturma odası takımlarından lastiklere kadar seçeneklerin sınırlı olduğunu söyleyen bir reklam gördünüz mü ya da işittiniz mi? Seçme özgürlüğü, özgür bir toplumun temel özelliklerinden biridir. Seçim ve kontrol el ele gider ve genel refahımızı önemli ölçüde etkileyebilir. Yaşlıların sağlık sonuçları üzerine seçimin etkisini inceleyen bir araştırma yapmışlar. Bir grup katılımcıya mobilyalarını nasıl düzenleyecekleri ve nerede sosyalleşecekleri ve hangi filmleri izleyecekleri konusunda seçim yapma özgürlüğü verilirken diğer gruba seçenekleri sınırlandığı söylenmiş. Daha fazla seçim özgürlüğüne sahip olanlar, sınırlı seçeneklere sahip olan gruptan daha mutlu ve diğer sakinlerle daha fazla etkileşim içine girmişler. Aynı araştırmacıların yaptığı bir takip çalışması, daha yüksek bir kontrol hissi verilen gruptaki kişilerin, sınırlı kontrolü olanlara göre önlerindeki 18 ay içinde %50 daha düşük bir ölüm oranına sahip olduğunu ortaya koymuş. Nasıl ilginç bir araştırma, öyle değil mi? Yaşamımızın belirli bir noktasına kadar hayatta kalmamız için daha fazla seçenek sahibi olmamız bize hep teşvik edildi. Bu şekilde yetiştirildi. Nobel ödüllü ekonomist Herbert Simon, satisficing terimini, yani satisfy, tatmin etmek ve suffice, yeterli olmak kelimelerinin birleşimi olarak kullanmış. Ben de tatmin etmek ve yeterli olmak tanımlarını birleştirerek tatminerli tanımı yapabilirim diye düşündüm. Bir karar vermek için gerekli olabilecek tüm olası bilgileri toplamak ve anlamak imkansızdır. Satisficer'lar, yani tatmin ediciler, mevcut seçenekleri ihtiyaçları ve hedefleriyle karşılaştırarak bir karar vermek için bir iç eşik belirlerler. İhtiyaçlarını ve hedeflerini karşılayan bir seçenek keşfettiklerinde onu seçerler. Bu nedenle Satisficer'lar kararlarını yeterli olarak nitelendirdikleri seçeneklere dayandırırlar. Gelelim diğerlerine. Maximizer'lar, yani maksimize ediciler, karar vermeden önce tüm seçenekleri değerlendirmek zorunda hissederler. Tüm seçeneklerin anlaşılması, hatta bilgilerin toplanması bile genellikle imkansızdır. Maximizer'lar ayrıca Satisficer'lara göre seçimleriyle ilgili daha fazla pişmanlık yaşama eğilimindelermiş. Çünkü daha fazla seçenek sunulduğunda bir maximizer'ın bir seçeneği kabul edilebilir olarak gördüğü standartlar da artıyor. Belki de seçimle ilgili en ünlü araştırmada bir kahvaltıda bir grup müşteriye 24 farklı reçel seçeneği sunuldu ve diğer bir grup müşteriye yine aynı kahvaltıda sadece 6 farklı reçel seçeneği sunuldu. 24 reçel sergisi daha fazla ilgi çekse de müşterilerin daha büyük sergiden bir reçel seçme olasılığı 10 kat daha azdı. Tesadüfen 6 seçenek arasından bir kavanoz reçel alanlar, 24 seçenek arasından alanlardan daha mutlu oldular. Daha fazla seçenek verildiğinde her bir farklı seçeneği değerlendirmek zor. Bu daha fazla zaman ve bilişsel çaba gerektiriyor çünkü. Ayrıca yanlış bir karar verme riskiyle birlikte anksiyete, yani stres ve endişe de yaratabiliyor. Daha fazla seçenek yaptığımız seçimle ilgili sürekli olarak diğer seçenekleri düşünmemize neden olabilir. İkinci sıradaki reçeli mi seçmeliydim acaba? Neden yapmadım ki? Gibi. Daha seçenekli durumlardan farklı olarak daha fazla seçenek yaptığımız seçimi sorgulamamıza neden oluyor. Bu birey benzer seçeneklerle karşı karşıya kaldığında
aşırı seçim yükü yaşar. Yanlış bir karar verme riskini değerlendirirken de karar vermek zorlaşır. Çok fazla dikkat ve enerji her bir kararın birçok yönünü tartmaya odaklanır. Çok fazla seçenek beynimizin tüm bilgileri işlemesini ve değerlendirmesini ve sonunda karşılaştırmasını zorlaştırabilir. Bir web sitesine veya bir mağazaya bir şey satın almak amacıyla gittiğinizde çok fazla seçenek olduğu için hiçbir şey seçememe durumuna düşebilirsiniz. Seçeneklerimiz arttıkça mutluluğumuz azalabilir. Bu biraz anksiyete ve felç yaratabilir. İşte bilgi çağı teknoloji aracılığıyla potansiyel bir seçenek hakkında araştırma yapabilme yeteneği de veriyor bize. Karar verirken kullanabileceğimiz birçok bilgi dağıtım kanalı vardır. İşte bir üniversite, bir otomobil, bir ev ya da başka bir şey seçerken benzer seçimler yapan her bir kişi kararlarıyla ilgili kendi deneyimlerini paylaşabilir. Kararlarımızla ilgili pek çok kişinin kendi deneyimlerini paylaşabileceği bu bilgi dağının zorluğu herkesin gerçekten kendi görüşlerini paylaşabilmesidir. Bu görüşlerin birçoğu yanlı ve bilgisizdir. Schwartz'ın Choose Paradox kitabında şöyle diyor: 200 çeşit kahvaltılık gevreği veya 5000 yatırım fonu arasından seçim yapmanın sorununu çözmek için önce 10.000 web sitesi arasından seçim yapmanın sorununu çözmemiz gerekiyor diyor. İşte bilinçli bir seçim yapabilmek için güvenilir arkadaşlar, ön yargısız ve karşılıksız incelemeler sunan web siteleri ve güvenilir kaynaklardan veriler gibi iyi bilgi sağlayıcılarını belirlemek için daha fazla özen göstermemiz gerekiyor son yıllarda. Satisficer veya Maximizer olsak da seçimlerimiz zor olabilir. Seçeneklerimizi, belki de daha önemlisi kendi ön yargılarımızı ve düşüncelerimizi bilmek, doğru seçimleri yapmamıza yardımcı olabilir. Videonun sonuna geldik ve sana şimdi 2 seçenek sunuyorum. Videolarımı izlemeyi buradan mı yoksa buradan mı devam etmek istiyorsun? Bu arada hala kanala abone olmadıysan hemen şuradan abone olabilir ve yeni videolardan haberdar olabilir ve beni de mutlu edebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.